Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde kıymalı kabak yemeğinin tarifini vereceğim. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi kıymalı kabak yemeğimiz için gerekli olan malzemelerimizi sayalım. 1 kilogram kabak, 2 adet domates, domatesin bir tanesi küçüktür. 2 adet soğan, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı acı biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar diyeyim kavrulmuş kıyma ve son olarak da yarım çay bardağı zeytinyağı kullanacağız. İlk olarak yapacağımız işlem soğanlarımızı, biberlerimizi doğrayacağız. Arkasına domateslerimizi, daha sonra kabağımızı doğrayacağız ve ondan sonraki süreçte ise soğanlarımızı, biberlerimizi kavuracağız. Domatesimizi ekleyeceğiz, salçamızı ekleyeceğiz, sonra olarak kıymamızı ekleyeceğiz. Daha sonra ise kabağımızı ekleyeceğiz. Kendi suyuyla kabağımızı eritmeden tam kıvamında pişireceğiz. Kesinlikle su eklemeyeceğiz, onu da belirteyim. Tamamen kendi suyuyla özleşerek pişecek. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Arkadaşlar, şimdi soğanlarımı ve biberlerimi iri kıyma yapacağım. Domateslerimi ise küçük doğrayacağım. Domateslerimin kabuğunu soymayacağım. Bu şekilde doğrayacağım. Biberlerimi şu şekilde iri kıyma olarak doğrayacağım. Biberlerim doğrama işlemi bitti. Şimdi soğanlarıma geçiyorum. Soğanlarımı da şu şekilde bir ortadan ikiye bölüyorum ve daha sonra ise bir kesik atıyorum. Bu şekilde iri kıyma alıyorum. İsterseniz sizler küçük doğrayabilirsiniz ama iri kıyım bence daha lezzetli oluyor. Şimdi bu gerisini doğrayayım. Sıra geldi kabaklarımıza. Kabaklarımızı doğrarken çok ince doğramıyoruz. Eğer çok ince doğrarsanız pişerken eriyecektir. Onun için bir şey kalmayacaktır. Hani çorba gibi olabilir. Biraz kalın doğrayın. Şu şekilde önce ikiye bölüyorum. Daha sonra şu şekilde ve son olarak da böyle yapıyorum. Şimdi şöyle kalınlarını göstereyim. Örnek olarak bakın. Bu şekilde. Şimdi kabakların hepsini doğrayalım. Kabakları doğrama işlemi bitti. Artık sıra tenceremizin başına geçiyoruz. Şimdi orada soğanlarımızı işleme başlayacağız. Arkadaşlar sıra geldi tenceremizde yapacağımız işlemlere. Ocağımızın altını açalım. Yağımızı dökelim ve ısınsın. Yağımız ısındı. Şimdi biber ve soğanlarımızı ekliyoruz. Bir karıştıralım. Soğanlarımızı piştiği yeterli. Şöyle göstereyim. Bakın çok fazla böyle yani pişirmiyoruz. Bir miktar pişiriyoruz. Şimdi domateslerimi ekliyorum. Domateslerim eriyinceye kadar pişiriyorum. Tenceremin ağzını kapatacağım şimdi. Bu şekilde pişsin birazcık. Domateslerimizi bir kontrol edelim. Domatesimizin pişmiş olduğu görülüyor. Salçamı ve pul biberimi ekliyorum. Salçamı, pul biberimi bir miktar kavuracağım eriyinceye kadar. Gördüğünüz gibi domatesim, salçam ve biberlerim birbirle özleşti, iyice karıştı. Kıymamı ekliyorum. Kıyma kavrulmuş kıyma biliyorsunuz. İsterseniz koymayabilirsiniz, sizin bileceğiniz, ama bence çok daha lezzetli oluyor. Bunu şimdi içerisine eriteceğim ve tuzunu atacağım. Bu şimdi erisin, daha sonra ise patlıcan ekleyelim. Kıymamız, soğanımız, biberimiz, domatesimiz gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Son olarak kabaklarımı ekliyorum. Kabağımı ekleyip iyice tabandaki harç ile karıştırıyor. Daha sonra ise tencerenin kapağını kapatacağım. Biraz karıştıralım şimdi. Arkadaşlar karıştırma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ocağın altını mutlaka kısın. Eğer kısmaz iseniz kabağınız yanar. Onun için kabağın suyunu salması için mutlaka ocağınızın altı kısık olsun ve tencerenizin ağzını mutlaka kapatın. Arada bir karıştıracağız. Şimdi bu yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar yemeğimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kabak iyice suyunu saldı. Sıfır su olmasına rağmen yavaş yavaş suyunu salıyor. Arada bir hafiften karıştırıyoruz. Böyle. Kapağını çok sık açmayın, yoksa kabak tüm suyunu saldıktan sonra buharlaşacaktır. Onun için mümkün olduğu kadar az açın kapağını. Yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar kabağımız pişti. Şöyle tencerenin kapağını açayım. Gördüğünüz gibi sıfır suyla, tamamen kendi suyuyla pişti.
lezzetli bir şekilde. Bakın. Hiç su yok. Kendi suyu tamamen. Şöyle bir servis yapalım. Daha fazla pişirirseniz kabağınız eriyecektir. Onun için erimesini istemiyorum. Bu kıvamına bırakmak için altını kapatıyorum. Şöyle bir de servis yapayım sizlere. Bu şekilde oldu. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.